Arkadaşlar bu videomuzda Ekrem Hakkı Ayverdi'nin Makaleler isimli kitabı hakkında bilgi vermek istiyoruz. Kitaba geçmeden önce Ekrem Hakkı Ayverdi'nin biyografisi hakkında kısa bir bilgi verelim. Ekrem Hakkı Ayverdi 22 Aralık 1899 tarihinde İstanbul'da Şehzadebaşı'nda Kalenderağa mahallesinde doğdu. 1920 senesinde eğitimini tamamladı. Mühendislik mektebinden mezun oldu. 1950'lere kadar inşaatçılıkla uğraştı. Daha çok restorasyon işleriyle meşgul oldu. Mimari eserlerin ihyası ile uğraşırken bir yandan da hat, tesip, işleme, çini, kalemtıraş, divit ve Kur'an-ı Kerim koleksiyonları ile meşgul oldu. Bunların en nadide olanlarını topladı ve muhafaza etti. 50'li yaşlardan sonra mimari tarih araştırıcılığına yoğunlaştı. Çeşitli konularda makaleler yazmaya başladı. Yurt içi ve Avrupa'da bulunan Osmanlı mimari eserleri üzerinde çalıştı. Ayverdi mühendis, mimar, inşaatçı, başarılı bir restorasyoncu, Türk mimari tarihine damgasını vuran ciddi bir araştırıcı ve mütefekkirdir. İstanbul Fetih Cemiyeti'nin başkanı, bu cemiyete bağlı olarak kurulan Yahya Kemal Enstitüsü'nün kurucusudur. Yine bugün fikir ve sanat hayatımızda önemli bir yeri olan Kubbealtı Akademisi Kültür ve Sanat Vakfı'nın da kurucusudur. 24 Nisan 1984 tarihinde vefat etmiştir. Mimari tarihimize ait pek çok kitabı ve müteahhit olarak inşa ve restore ettiği eserleri vardır. Bu videomuzun konusu olan Ayverdi'nin Makaleler isimli kitabı İstanbul Fetih Cemiyeti tarafından birinci baskısı 1985 yılında neşredilmiştir ve 5 bölümden oluşmaktadır. Bu bölümler sanat ve mimari üzerine, İstanbul üzerine tarih ve fikir, biyografik yazıları ve mülakatlar başlığını taşır. Kitap mimariden bahsetmekle beraber kültür tarihi açısından, tarih ve medeniyet şuuru vermesi açısından dolu dolu bir eserdir. Kitapta üzerinde en çok durulan konular İstanbul, Fatih Sultan Mehmet ve İstanbul'un fethi konuları diyebiliriz. Ayrıca yine mimarideki yozlaşma üzerinden batılılaşmanın kültürümüzde meydana getirdiği tahribat konuları da işlenir. Bu konular bir mütefekkir hem de inancı ve şuuru kamil manada olan bir fikir adamı tarafından dile getirilmektedir. Eskiler böyleydi. Donanımları sağlam, çok yönlü, ilim ve fikir adamı sıfatını taşıyacak şekilde yetişmişlerdi. Kitaptan ilk olarak hazineler üstünde başlıklı makaleden bahsetmek istiyoruz. Burada mimari nedir? Bir yapının mimari özellikleri nelerdir konularına temas edilmektedir. Ayverdi mimari şöyle tarif eder. Mimari her şeyden evvel bir nispet ve tenasüp demektir. Yine her şeyden evvel şekil değil manadır. Bir zihniyet ifade eder. Mimari mücerret sanat fevkinde bir de ihtiyaca, kullanılışa intibak eden bir uygunluk vasfı özelliği de taşımalıdır. Bina yaptıran huzur, rahat, dışarıdan soyutlanma ve ferahlık ister. Kalıp ona uyacaktır. Bağısı buna ihtişam da katar. Hep bir çırpıda olan, aynı ölçüleri, mihverleri, açıklık ve dolguları eş olan bir yapıda bu özellikler bulunamaz. Prefabrik barakalar mimari değildir. Mimaride modanın etkilerine de değinen Ayverdi bu konuda da şunları söyler. Moda bir afettir. İsmini aramaya ihtiyaç olmayan milletler arası bir zorlama tarafından işletilen bir silindirdir. Çok şeyi ezer geçer. Moda mimariden başka her işte daha az tahribat yapar. Çünkü ömrü daha kısadır. Fakat mimari uzun zaman yaşayacaktır. Yaşamalıdır ki bir cemaatin ömür sürdüğü toprak üstünde bir istikrar amili olsun. Yoksa insan nesilleri oturdukları şehre ve memlekete bağlanamaz. Ekrem Hakkı Ayverdi kitapta yer alan Osmanlılar'da minare başlıklı makalesinde minarenin İslam tarihi içindeki mimari gelişme seyri hakkında bilgi verir. Biz yazarın konuyla ilgili mimari teknik düşüncelerini değil de minareye verilen kıymet ve minarenin anlamı hakkında söylediklerine göz atmak istiyoruz.
Ayverdi minarenin bazı teşbihlerle anlatılmak istendiğini söyler ve en yaygın olanın minarenin semaya el kaldırıp niyaz eden kol ve ellere benzetmek şeklinde yapılan teşbih olduğunu belirtir. Bu teşbihi samimiyetle yapılmış olarak kabul eder ama eksik bulur. Ona göre bu teşbih ve mana şöyle olmalıdır. Minare caminin nefes borusudur. Minare havayı ciğerlere çeker gibi kulları cami kubbesi altına davet eder. İbadetin şevk ve ruhaniyetini manevi, sessiz dalgalar halinde dışarıya aktarır. Namazdan sonraki duada açılan eller gibi vazifesini tamamlamış olanların kafilesine katılır, susar. İşte semaya kalkmış teşbihi bundan sonradır ki yerini bulmuş olur. Kitabın sonunda yer alan mülakatlar bölümünde kendisiyle çeşitli gazete ve dergilerin yaptığı sohbetler bulunmaktadır. Bunlardan birisi de 29-30 Mayıs 1980 tarihlerinde Her Gün gazetesinde yayınlanan Bizans fetih öncesi bizim şimdi içinde bulunduğumuz durumu yaşıyordu başlıklı sohbettir. Ayverdi burada İstanbul'un fethinin ne anlam ifade ettiği, Bizans'ın manevi ve zihni durumu, fetih devrinin Türk tarihindeki siyasi, sosyal, manevi, medeni etkileri, Fatih Sultan Mehmet'in dünya tarihindeki yeri gibi konular hakkında konuşur. Bu sohbette Osmanlı'da cami konusu da konuşulur. Ayverdi mimaride esas olanın mabet olduğunu, Osmanlı içinde esas olanın cami olduğunu, gerisinin teferruat olduğunu söyler. Fatih'ten önce camide Osmanlı'da bazilika yani kilise özelliklerinin göze çarptığını belirtir. Geniş, penceresiz bir gövde, bu gövdeyi ayakta tutan sütun sütun direkler ile süsleme ve mozaikler bu dönemin cami mimarisinin temel özellikleridir. Fatih'ten sonra Osmanlı mimarisinin zirveye ulaştığını ve Fatih döneminde yapılan eserlerin sayısına hiçbir zaman ulaşılamadığı bilgisini verir. Fatih ve Osmanlı'nın camileri Cenab-ı Hakk'ın kendilerine verdiği ilhamla yaptıklarını, bunların gösterişten uzak, kullanış rahatlığı olan mütevazi yapılar olduğunu açıklar. Topkapı Sarayı'nın da aynı mimari anlayışla yapıldığını, bu anlayışın Osmanlı'nın felsefesi olduğunu belirtir. Fatih döneminde yapılan eserlerin sayısı da şöyledir. 200 cami, 20 medrese, 29 hamam ve 32 han yapılmıştır. Ayrıca Osmanlı'nın felsefesinde ilme saygı, ilim adamlarını koruma, insanlığa hizmet vardır ve aslında bunun İslami bir vecibe olduğu hatırlatılan sohbette Ayverdi, Allah'ın kılıcı şimdi bendedir diyen Fatih'ten de başka bir şey beklenemezdi der. Arkadaşlar bu videomuzun da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Tarih ve kültür ve milli şuur bakımından dolu dolu bir eser hakkında bilgi vermeye çalıştık. Daha sonra görüşmek üzere, hoşça kalın.